Merhaba, bugün botoks konuşacağız. Botoks dünyayı değiştiren ilaç. Dünya üzerinde belki de en çok kullanılan, devrim niteliğini yakalamış olabilecek tarihin en önemli ürünlerinden biri. Botoks yani tıbbi adıyla botulinum toksin tip A, bizim kullandığımız formu. Botoks bir nörotoksin, Clostridium botulinum tarafından üretiliyor ve özellikle kas sinir kavşağındaki sinir iletimini bloke ederek kasların çalışmasını paralize ediyor. Bu anlamıyla da özellikle kozmetik alanda çok büyük fark yaratıyor. 1989 yılında Allergan özellikle göz çevresindeki spazm için kullanılmasını öneriyor. 89 yılında çalışmaya başlandıktan sonra Kanada'da karı koca bir çift göz çevresinde spazm için uyguladıkları botoksun aynı zamanda göz kenarındaki kırışıklıkları da tedavi ettiğini ve açtığını fark ediyor. Bunun üzerine bir takım yayınlar ve çalışmalar başlıyor. Onaylar çok uzun zaman sürdüğü için 2002 yılında botoksun kaş arasındaki çizgileri tedavi etmesiyle ilgili FDA onayı alınmış oluyor. 2002'den 2013'e kadar diğer çalışmalar devam etse de göz kenarının kırışıklıklarının açılması ilk aslında başlanan uygulama şeklinden onayı FDA'den geliyor ve bu sayede kaş arasına ek olarak göz kenarındaki kullanımı da FDA onayını almış ve kazaya tedavisi başlamış oluyor. 2017 yılında ise bizim çok rutinde kullandığımız ve severek kullandığımız ancak diğer bölgelere göre daha dikkatli doz ayarlanması ve kişiselleştirilmesi gereken alın bölgesindeki botoks uygulaması yürürlüğe FDA tarafından sokuluyor. Göz kenarı, kaş arası ve alın çizgileri dışında botoksun başka kullanım alanları var mı? Tabii ki var. Botoksun diğer kullanım alanları özellikle aşırı terleme, el, ayak ve çok rutinde kullandığımız koltuk altı bölgesi için aşırı terleme tedavisi. Bunun dışında barkod yani sigara çizgileri, ağız çevresinde olan çizgiler. Permafrown dediğimiz sürekli ağzın aşağı baktığı ve ağız köşelerinin mutsuz ifade oluşturduğu durum. Geniş çene hattı, bu Asyalılarda çok net gördüğümüz ve aynı zamanda da yüz formunu daha kısa ve şiş gösteren, genellikle diz sıkma kasının çok yoğun çalışıyor olmasından, massetlerin çok yoğun çalışıyor olmasından genişlemiş olan alanın daraltılması, portakal kabuğu görüntüsü oluşturmuş olan çene bölgesi ve özellikle dikey boyun bantlarının tedavisi ile adlandırılan Nefertiti botoksu, botoksun diğer kozmetik kullanım alanlarını oluşturuyor. Peki komplikasyon olarak neler karşımıza çıkabilir? En rutin gördüğümüz aslında komplikasyon bile sayılamayacak olan kanama ve morarma. Bunun ötesinde ufak tefek şişlikler ki bekliyoruz. Özellikle yarım saat kadar sürüyor genel itibariyle. Yarım saat sonra tamamıyla geçmiş oluyor. Bunun ötesinde baş ağrısı. İlginçtir, botoks hem baş ağrısı, migren tedavisi için kullanılabiliyor hem de aynı zamanda herkeste yaşanmamak kaydıyla çok az sayıda bir takım hastalarda da uygulamadan sonra 1-2 gün devam eden bir baş ağrısı yapabiliyor. Çok şiddetli de olmuyor. Bunun ötesinde özellikle yeterli sterilizasyon yapılmadıysa yapılan bölgede enfeksiyon karşımıza çıkabiliyor. Ama daha çok bizi rahatsız eden estetik komplikasyonlar saydığımız asimetriler, düşük göz kapağı, özellikle çok yüksek dozla basıldığı zaman göz kapağının düşmesi ve aynı zamanda da kaş düşüklüğü estetik olarak büyük sıkıntılar hissettiriyor. Bunun dışında çok aşırı yükselmiş kaş da, hakeza nasıl düşük kaş bizi rahatsız ediyorsa çok açılı bir kaş da bizi rahatsız edebiliyor. Ve diğerleri genel itibariyle internette bulabileceğiniz konuşulan çok fazla miktarda komplikasyon var. Ancak bilimsel anlamında onaylanmış komplikasyonları bunlar olarak sayabiliriz. Peki hangi durumlarda yapılmaması gerekir? Yani kontraindikedir botoks uygulaması. Birincisi etik olarak doğru olmayan yani 18 yaş altı uygulamalar. İkincisi gebelikte kesinlikle kullanılmasını önermiyoruz ama süt emzirmede de çok yoğun tercih etmiyoruz. Yurt dışında yapan bazı hekimler olduğunu görüyorum, duyuyorum ama öncelikle tercih ettiğimiz bir uygulama değil. Her ne kadar kana karışmıyor olsa da. Bunun ötesinde özellikle kas sinir hastalıkları olan myasthenia gravis ve Eaton-Lambert sendromunda da botoksun kullanımı uygun değil. Bir de uygulama planlanan bölgede herhangi bir enfeksiyon varsa, bu basit bir akne bile olabilir ama doktorunuzun kesinlikle sizi bu konuda uyarması, bölgede temiz bir alan oluştuktan sonra botoksun uygulanması çok daha doğru olacaktır. En son olarak da botoks içeriğini alerjisi tespit edilmiş kişilerde botoks uygulaması kontraindikedir. Peki botoksun piyasada muadilleri nedir? Türkiye için konuşabileceğimiz yalnızca 2 adet botoks, daha doğrusu botulinum toksin ürünü vardır. Bunlardan bir tanesi kendi ismiyle bildiğimiz botoks, diğeri ise Dysport'tur. Birbirleri arasında çok yoğun farklılıklar, etkinlik süreleri yoktur ama hastalar bazen birini diğerine tercih edebilir. Etkinliği daha farklı hissedebilir. Onlar doğrultusunda değişiyor. Bu iki ürün dışında Xeomin, Türkiye'ye henüz gelmemiş olan içinde protein olmayan botoks, Jeuveau ve Revance'ın Daxis'i önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesini beklediğimiz ve ilerleyen günlerde de Türkiye'de olmasını beklediğimiz
botulum, toksin ürünleri ve devamında da işlem videolarımı izleyerek diğer videolarda detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Sorularını gönderecek olursanız sorularla beraber de belki daha farklı yönelebiliriz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim.